Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Eğer beni takip ediyorsanız reklamı çok fazla yapılan bir telefonu kolay kolay övmem. Ancak Honor 90 bu telefonlardan çok daha farklı bir konumda diyebilirim. Sundukları ve fiyatıyla ülkemiz için gerçekten özel bir telefon ve bu videoda tüm artı ve eksileriyle yakından bakacağız. Baştan belirteyim, hiçbir sponsorluk veya ücretli bir işbirliği yok. İlk olarak fiyatlardan başlayayım. En dolu donanımıyla lansmana özel 1000 TL indirimli bir şekilde 16.000 TL'ye alabiliyoruz ve bunun yanında Honor'un kablosuz kulaklığı da hediye olarak beraberinde geliyor. Yani bu paketle Honor 90 14.200 TL'ye geliyor ve bu fiyata almak ne kadar mantıklı, son bölümde çok güzel bir özet yapacağım. Tasarımla başlarsak Honor 90 Honor 70'ten alıştığımız tasarım anlayışını sürdürüyor. Fakat burada rakiplerinden de baya ayrıştığını söylemem gerekiyor. Tasarımsal açıdan bir o kadar şık ve bir o kadar da ince bir telefonla karşı karşıyayız. Malzeme kalitesi, hissiyat yönünde de Honor 90'ın orta sınıftaki fiyatını net şekilde hak ettiğini söyleyebilirim. Açıkçası genel tasarım anlayışı hem önden hem de arka taraftan hiç de orta segment bir cihaz gibi hissettirmiyor. Özellikle çerçevelerin oldukça ince tutulması cihazı biraz daha premium yapan detaylar arasında. Burada %90'lık bir ekran gövde oranından bahsediyorum. 6.7 inç OLED ekranı, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Bu fiyat bandındaki rakipleriyle kıyasladığım zaman da Honor 90'ın en tepelerde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Şimdi performanstan bahsedersem Honor 90'da kullanılabilecek en ideal işlemcilerden biriyle karşılaşıyoruz. Yani Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber. Burada 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Evet, 7 Plus Gen 1 ile arada çok ciddi bir performans farkı var. Ancak 7 Gen 1'in de hiç yabana atılır bir performansı yok. 778G'nin daha geliştirilmiş ve verimlilik anlamında da çok daha başarılı bir haliyle beraberiz. Oyun performansında Call of Duty, PUBG gibi oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla veriyor. Uzun süreler oyun oynadığımızda, telefonu zorladığımız zaman da ısınmaya bağlı bir performans düşüşü yaşamıyoruz. 7 Gen 1 verimli bir işlemci olabilir ama burada kasanın soğutma sistemi de bir o kadar önemli ve Honor 90'ın soğutma açısından da gayet başarılı olduğunu belirtmem gerekiyor. Burada kullanılan soğutma sistemi ile aralıksız oyunda oynasak elimizi rahatsız edecek düzeye hiçbir şekilde gelmiyor. Yani ısınma konusunda problem yaşatacak bir telefon değil. Gerçek anlamda performans ve verimlilik gayet dengeli. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. Ana kamerayla çekilen fotoğraflar beni gayet memnun etti. 200 megapikselin ne gibi bir avantajı var derseniz, burada en büyük avantaj fotoğrafların detaylarında. Detaylara indiğimizde kayıp minimum seviyede. Loş ışıkta gece çekimlerinde de ana kameranın gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Fakat yardımcı kameralar özellikle ışık biraz düştüğünde çok memnun etmiyor. Video kısmında da OIS desteği yok ama buna rağmen 4K 30 FPS'te AIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Titreşimleri engelleme ve genel video kalitesi anlamında Honor 90 beni şaşırttı. Gerçekten video kalitesi de bir o kadar başarılı bir telefon diyebilirim. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. Kamera deneyimini bir değerlendirirsek Honor 90 yardımcı kameralarıyla bizi üzen bir telefonken ana kamerayı fazlasıyla beğendiğimi kesinlikle söyleyebilirim. Burada fiyatının hakkını net şekilde veriyor. Hatta S21 FE haricinde bu fiyat bandındaki en iddialı telefonlardan olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. 5000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. 66 Watt'lık adaptörün kutudan çıktığını da söyleyeyim. Eğer ki oyun oynamayan bir kullanıcıysanız da bu batarya 1,5 güne varan bir performans sağlıyor. Gün içinde çok fazla oyun
oyun oynuyorsanız bile bir günü tam olarak çıkartabiliyor. Yani batarya anlamında da oldukça kuvvetli bir telefon. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Yazılım tarafında iOS'e çok yakın bir deneyimle karşılaşıyoruz. Bunun en büyük sebebi arayüz tasarımının da bir o kadar iOS'e benzemesi diyebilirim. Animasyonlar, arayüzdeki geçiş efektleri oldukça tepkisel ve kullanması da bir o kadar basit. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G desteği gibi en güncel teknolojileri de burada görebiliyoruz. Honor 90'ın en büyük eksisi tartışmasız şekilde hoparlörleri diyebilirim. Ses çıkışı olarak güçlü bir hoparlör var ancak burada mono bir hoparlörle karşılaşıyoruz. Normalde bu fiyat bandında mono hoparlör kabul edilebilir değil. Ancak artılarına baktığımda Honor 90'ın mono hoparlörü tolere edilebilir ve buna ek olarak bir diğer eksimiz de suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığın olmaması. Güvenlik seçeneği olarak da ekran altı parmak izi okuyucuyu görebiliyoruz. Oldukça hızlı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Şimdi beraber Honor 90 ile ilgili genel bir değerlendirme yapalım. Bu fiyatını hak ediyor mu derseniz ekran, tasarım, kamera ve performans anlamında gerçekten dengeli bir telefonla karşı karşıyayız. Batarya performansı olarak iyi bir cihaz alırken aynı zamanda kameradan ve performanstan da hiçbir şekilde feragat etmiyoruz. Ancak bir oyuncuysanız performans olarak beklentiniz en üst seviyede ise Honor 90 size göre değil. Bunun en büyük sebebi 7 Gen 1 ile beraber gelmesi. Bu işlemci performanslı ancak 90 FPS gibi üst düzey bir oyun performansıyla kesinlikle karşılaşmıyoruz. Bunun haricinde gerçekten bu fiyat bandında güncel bir telefon istediğinizde Honor 90 oldukça mantıklı. Aldıktan sonra da uzun yıllar kafanızı ağrıtmayacak bir cihaz. Bu aralarda bir telefon alacaksanız ve bütçeniz 10.000-15.000 bandındaysa kamera, ekran ve performansı iyi bir cihaz ararken batarya deneyimiyle de beni hiçbir şekilde yarı yolda bırakmasın dediğinizde Honor 90 şu anki fiyatıyla alınabilecek en mantıklı seçeneklerden biri ve 31 Ağustos'a kadar kampanyalı fiyatıyla 16.000 TL'ye rahatlıkla alabiliyoruz. Son olarak da fiyatına oranla Honor 90'a bir not verecek olursam benden 7.5 aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Honor 90 almak gerçekten mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek ve bu tarz objektif incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.